Herkese merhaba. 15 yıllık dalış tecrübem ve su altına olan büyük hayranlığımla hem tecrübelerimi paylaşmak hem de dalışa ilgi duyanları bilgilendirmek için videolar çekiyorum. Kimi zaman sanayi dalışında yaptığım zorlu işlerden kesitler gösteriyorum. Kimi zaman ise scuba dalışlarla ilgili içerikler paylaşıyorum. Takipçilerimden dalışla ilgili çok soru alıyorum. Özellikle dalışa başlamak isteyen takipçilerim dalış malzemelerini soruyor, fiyatlarını öğrenmek istiyor. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi dalışta kullandığımız malzemeler hayati önem taşıyor. Bu nedenle dalış malzemeleri oldukça önemlidir. Dalışın ABC donanımı diye adlandırdığımız 3 malzemesi var. Bunlar maske, şnorkel ve palettir. Tıpkı dalış elbisesi gibi paletin de maskenin de bedene uygun olması gerekiyor. Bugün size yaz tatilinde sıkça karşıma çıkan bir ürünü göstereceğim. Bu ürün maske ve şnorkeli bir arada sunuyor. Full Face şnorkel maskesi. Bu maskenin çok fazla üreticisi ve alternatif fiyata satışını gördüm. Öncelikle şunu belirteyim. Hangi kalitede olursa olsun bu scuba dalışta ve serbest dalışta kullanabileceğiniz bir maske değil. Bunu yalnızca denizde yüzerken balıkları görmek için eğlence amaçlı kullanabilirsiniz. Ama dalış yapamazsınız. Peki neden yapamazsınız? Full Face şnorkel maskesi ne kadar güvenli? Dediğim gibi Full Face şnorkel maskesinin birçok üreticisi var. Bazı markalar bunun güvenli olması için birçok güvenlik testi yapıyor. Markasız ucuz ürünlerde olduğu gibi bunda da ucuz ürünlerin yanına yaklaşmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, bir şeyi ucuza alınca benim de çok hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi dalışta kullanılan malzemeler hayati önem taşıyor. Ve hayatımız çok değerli. Eğer sportif amaçlı değil, denizde eğlenmek için bu tür bir maske almak isterseniz, şimdi size sıralayacağım problemleri mutlaka dikkatlice dinleyin. Burada anlatacaklarım ürünün nasıl güvenli olabileceğini size gösterecek. Bunu size dalışta kullandığım maske ve şnorkel ile karşılaştırarak göstereceğim. Bu ürünlerdeki problemleri sıralayacak olursak, maskenin çerçevesi. Maskenin yüzümüze oturan yumuşak bir iç çerçevesi vardır. Bakın benim maskemde bu kısımlar oldukça esnek. Bu kısımlar silikondan yapılmış. Yüzüme oturuyor. Yüz hareketime göre de yüzümün şeklini alıyor. Az önce söylediğim gibi dalış malzemelerinin kişiye uygun olması gerekiyor. Dalış maskemizin yüzümüze uygun olup olmadığını çok ufak bir testle anlayabiliyoruz. Önce maskemizi takalım. Burnumuzdan nefes alıp tutalım. Ve başımızı yere paralel getirip maske yüzümüzde duracak mı bakalım. Evet, şimdi deneyelim. İşte benim yüzüme uygun bir maske. Yan kısımları da söylediğim gibi yumuşak ve silikon. Fakat ucuz bir şnorkel maskesinde silikon yerine PVC kullanılıyor. Bu elimdeki iyi marka bir maske. Gördüğünüz gibi iyi markalar silikon kullanıyor. PVC silikona göre sert bir malzemedir ve yüzünüzün şeklini almaz. Bu da suyun altında giderken yüz hareketlerinize göre maskenin çerçevesinden içeriye su dolmasına sebep olur. Bizim kullandığımız dalış maskesinde su kaçmıyor mu diye sorabilirsiniz. Evet, elbette kaçıyor ama hiç sorun değil. Maskemizin içine dolan suyu tek bir hareketle kolayca tahliye edebiliyoruz. Başımızı hafifçe yukarıya kaldırıp burundan nefes vermemiz, maskemizin içine dolan suyu boşaltmamız için yeterli.
İşte böyle. Ayrıca bu maskeyle maskemizin içinde su varken nefes almaya devam edebiliyoruz. Bakın bunun ağız ve burun etrafını dolaşan bir çerçeve daha var. İşte burası. Fakat full face snorkel maskesinde ağız ve burun etrafına yerleştirilen bölme de PVC ise ağız çevresini koruyacağını garanti edemezsiniz. Tabi böyle olunca bu maskeyle nefes alamazsınız. İkinci problem maskedeki ölü noktalar. Ölü noktalar derken neyi kastediyoruz? Ölü nokta her nefes alışımızda, her nefes verdiğimizde verdiğimiz nefesin bir kısmını geri alırsınız. Maskeleri bir kenara bırakalım. Aslında kendi vücudumuzda da ölü noktalar bulunuyor. Ciğerlerimizde, boğazımızda, ağzımızda, burnumuzda ve sinüslerimizde ölü noktalar var. Böylece nefes alışımızda bir önceki verdiğimiz nefesin bir kısmı bize geri gelir. Tabii ki karbondioksit olarak. İçinde ölü hava alanı olan bir maskeyi taktığınızı düşünün. Nefes verdiniz ve maskenin içinde verdiğiniz karbondioksitin bir kısmı duruyor. Nefes aldınız, buradaki karbondioksit size geri geldi. Ucuz full face şnorkel maskesinde verdiğiniz nefes maske içerisinde döner durur. Buradaki verdiğiniz karbondioksit dönüp tekrar ciğerlerinize dolar. Her bir nefes alıp verişinizde maske içindeki karbondioksit oranı sürekli artar. Aldığınız nefesle ciğerinize dolan oksijen miktarı düşerken karbondioksit miktarı da artar. Böyle olunca da yetersiz nefes almak sizi denizde paniğe sürükleyebilir. Daha fazla karbondioksit bilincinizi kaybetmenize sebep olabilir, bayılabilirsiniz. Hatta daha da fazla karbondioksitle beyniniz size nefes al komutunu göndermeyi keser ve ölebilirsiniz. Bazı iyi markalar bunun önüne geçmek için havanın atıldığı kısımda soluma ve boşaltma için ayrı ayrı valv koyabiliyor. Böylece kirli hava daha iyi bir şekilde dışarı atılabiliyor. Aldığımız ve verdiğimiz hava birbirinden ayrıştırılabiliyor. İşte bu maskede aldığınız ve verdiğiniz hava burada gördüğünüz kanallardan ayrışıyor. Verdiğiniz hava ağız çevresindeki çıkış valvlerinden geçerek bu kanallardan dışarı atılır. Üçüncü problem ise kulak eşitleme imkanı olmaması. Deniz seviyesinde 1 atmosfer olan hava basıncı derine indikçe artar. Bu maskeyle çok derine inmem diyebilirsiniz ama basınç farkının en fazla olduğu derinlik ilk 10 metredir. Deniz seviyesinden ilk 10 metrede basınç farkı %100 artar. Burada ufak bir dipnot vereyim. İşte bu basınç farkı yüzünden boğulmalar ilk 10 metrede olur. Bu maskeyle dalış yapmak isterseniz kulağınızı eşitleyemezsiniz. Bu da kulak zarınıza yoğun bir baskı yapar ve kulak zarınızı deler. Fakat dalış maskesiyle kulak eşitlemek kolaydır. Maskemiz takılıyken ağzımızdan nefes alıp burnumuzu tıkadıktan sonra hafif bir şekilde burnumuzdan nefes vererek kulak eşitlememizi yapabiliriz. Kulak eşitlenmiyorsa daha fazla basınçla nefes vermek de kulağa zarar verecektir. Eğer kulak eşitlenmiyorsa bulunduğumuz derinlikten biraz yükselerek kulağımızdaki basıncın yok olduğunu görürüz. Evet, yaz gelmek üzere. Uzun süredir koronavirüsü nedeniyle hepimiz evlerimize kapandık. Ama tatil ve deniz burnumuzda tutuyor. Dalış yasakları bitip dalış yapacaklar için malzeme seçimine dikkat etmelerini tekrar hatırlatmak istiyorum.